Kendi kendine, kendi kendine. Dünyadır döner kendi kendine. Yaz kışa döner kendi kendine. Kış yaza döner kendi kendine. Doğanlar ölür kendi kendine. Mevsimler olur kendi kendine. Bir vakit olur kendi kendine. Emri hak olur kendi kendine. Türlü sesleniş kendi kendine. Renkler meneviş kendi kendine. Sırla sırlanmış kendi kendine. Kim ki ne demiş kendi kendine. Seyrine hayran kendi kendine. Lütfuyla ihsan kendi kendine. Zevk ile seyran kendi kendine. Mutludur hayran kendi kendine. Burası Yalova Termal Gökçedere Mahallesi Mehmet Rasim Mutlu Kültür Merkezi. Buradan bütün dünyaya şu mesajı verelim. Burada hangi dinden olursa olsun, hangi manevi yoldan olursa olsun, kendini arayan, kendi değerlerine saygı duyan insanlara yer var. İmkan var. Geliyorlar, gelsinler. Arıyorlar, bulsunlar. Hepsi her insanda mevcut. Allah insanı bu aleme halife olarak gönderdi ve onu tezyin etti. Her türlü malzemeyle döşedi. Her türlü malzemeyle o insana o imkanları verdi. Dolayısıyla buradaki model bir insanlık modelidir. Bu modelde görülen şeyler başka yerlerde de gerçekleşebilir. Onun için bu gerçekleşmeyi sağlayacak her türlü bilgi taşıma imkanlarını da devreye sokmak lazım. Bizim konumuz İslamik Sufizm. İslamik Sufizm'de bu anlayışı, İslamik Sufizm'de bu anlayışı idrak etmemize yardımcı olacak ayet ve hadisler mevcuttur. Bunlardan biri Cenab-ı Allah ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Ayrıca alemlere sığamam ama inanmış kulumun gönlüne sığarım ifadeleri var. Cenab-ı Allah kulum nafile ibadetlerle veya bazı ibadetlerle bana yaklaşır, benim sevgim ona ulaşır. Sevgim ulaştığında ben onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, işiten kulağı, söyleyen dili olurum buyurur Cenab-ı Allah. Bütün bu bilgiler Allah'a yakınlık imkanını ortaya koymaktadır Sufizm'de. Hz. Muhammed Peygamberimiz müjdeleyiniz, korkutmayınız, kolaylaştırınız tarzında hadislerle kolaylığı tavsiye eder, hoşgörüyü tavsiye eder, çare bulmayı tavsiye eder. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Herkes inancını kendi kapasitesine göre kendisine verilen lütuf ve imkan nispetinde geliştirir. Dolayısıyla burası bir ayrım yapmama yeridir. Yani gelen insanların inancı neyse, düşüncesi neyse onlara saygı gösterilen bir yerdir. Nitekim yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayette La nüferriku beyne ehadin min rusulih buyurur Cenab-ı Allah. Peygamberler arasında tefrika, fark yoktur. Peygamberlerin hepsi bir kaynaktan gelmektedir. Biz o peygamberlerin hakikatini anladığımız zaman hakikatte buluşuruz.
Orada ayrım yoktur. Dolayısıyla özellikle monoteist dinlerde aynı kök, aynı Allah, aynı melekler, aynı bilgiler vardır. İşte burasının bir özelliği, bu bilgileri ve bu Sufizm kaynaklarının temellerini hem anlamak hem de uygulama yönünde önemli bir deneyim merkezi olmuştur. Çoktur yolun, hay hay cümlesine dedik beri, ey canım, ey canım, cümlesine dedik beri, eyvallah, ey dost. Gören bizi sanır deli, hay hay husnudan yedir delimiz, ey canım, usludan yedir delimiz, eyvallah, ey dost. Çay. Çay doluyor. Çay demlenir demlikte, kendisi gül renginde. Doldur aşık çay doldur, hap diye çay doldur. Doldur aşık çay doldur, aşk diye çay doldur. Öyle bir ilacı var biliyorsun değil mi? Dergah mutfağına ilk gereken şey teslimiyet ve tevekkül. Çünkü dergah mutfağı, mutfak dergahı değil. Dergah mutfağı, dergaha girmek için zaten bunlar lazım. Onlar sende olana çok dikkat edeceksin. Yani şimdi bu dergahtaki yemeklerde bir özellik var, bunların içine dua da giriyor. Ortamın enerjisi giriyor. Şimdi abdest almadan ben mutfağa girmiyorum. Ondan sonra bir farkındalık var. Yani burada benim yapmış olduğum ibadetten hiç farklı değil yani. No problem. English I speak perfect. Number one. Love, love. Pilav. Love pilav. So, my first question would be, are you making love pilaf today? Of course. Is there any other kind of pilav? There's only love. Pilav. Mahoma etinin körisinde ve genel olarak köride baharatların 3 basamağı vardır. Birinci basamak tohum şeklinde ilk atılır. Kızgın yağın içine. O ilk önce bir aromasını bıraktıktan sonra soğanı, sarımsağı atarsın. O birinci basamak. İkinci basamak toz baharatlar. Toz baharatlar da yemeğin gövdesini oluşturuyor. Ondan sonra en sonunda da birkaç tane daha tohum veya yaprak baharatlar atılır. O da yok, kapatıyor. Süs yok. Kapatıyor. İşlemi kapatıyor. Başlangıcı var, ortası var, sonucu var. Bunlar çok önemli şeyler. What does it... The dervish went to his master and he says, Efendi, himmet, give me blessings, enlightenment. And he says, oğlum, hizmet, serve. Everything comes from service. Everything comes from service. You can hit your head on the ground, not 5 times a day, 500 times a day. But if you're not serving people, if you're not serving Allah's creation,
And that's not just the people, but also this earth, the trees, the stars, yourself, then you're in the wrong place. You're not going to get anything. Hizmet, hizmet, hizmet. And then more hizmet. Lokma nedir? Yemektir. Yediğin bir şeydir. Yani tabii yemek de hani bizde biraz bazen yanlış anlaşılıyor. Yemek dediğin zaman sadece ağzından giren değil. Ama gözünle gördüğün, burnunla kokladığın, kulağınla işittiğin, elinle dokunduğun. Gıda. Hepsi gıda bunlar. Hepsi senin içine giren enerji. Yani bunun enerji aynı enerji ama hani araçlar farklı. Helal lokma. Says in Surah Bakara that Adam was sent to the world as the Khalifa of Allah, the representative of Allah. So who's Adam? All of us are Adam. Tamam mı? Aşk olur, aşk. Şimdi buraya 99 gün boyunca dünyanın her yerinden, her dilinden hemen hemen insanlar geliyor. Ve birlikte ibadet ediyorlar. Ama bu ibadet sadece bu sema değil. Yani insanların bir arada beraber olup da birbirlerini tanımaları, birbirleriyle anlaşmaları, yani cuma namazı veya toplu, kitlesel ibadetler niye Allah koydu? Yani ihtiyacı mı var? O samet. Allah samettir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Niye bu toplu ibadetleri koydu? İnsanlar birbirlerini tanısın diye. Birbirleriyle alışveriş etsinler diye. Fikir alışverişi, gönül alışverişi. Yani esas ibadetin manası bu. İnsanların birbirlerine kaynaşması. Aynen pişirdiğin bir yemek gibi. Bak şuradaki köriye ne kadar çok malzeme girdi. Ama sonunda bir yemek çıkıyor. Ama o bir yemek de böyle bir düz lapada değil. Bak tencerenin içine, her şeyin yeri belli. Ama hepsi bir lezzetle kaplanmış. İnsanlar da aynen bu şekilde böyle yerlere bir araya geldikleri zaman bir araya gelmek zaten ibadetin en yükseği. Diğer tarafı teferruat aslında. Bu dünyayı kurtaracak olan bir şey var. Aşk. 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 Başka hiçbir şey yok. Buradan insanlar bu enerjiyle gittikleri zaman nereye giderlerse oradaki insanlar aşılıyorlar. Bilinçli, bilinçsiz. Hatta bilinçsiz olduğu zaman daha iyi oluyor. Çünkü akıl girmiyor araya. Direkt kalpten akıyor. Ya aşkı tarif et demiş. O demiş aşk tarif edilmez yaşanır demiş. Peki ne zaman yaşanır demiş? Aklın iflas ettiği an demiş. Dünyayı olduğu gibi aşk kaplamış. Bitti. Aşk sayıya gelmez, hesaba sığmaz sevgidir. Sevgiden acılar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden bulanık sular arı duru hale gelir. Sevgiden ölüler dirilir. Bu aşk, bu sevgi doğru bilgi neticesidir. 90 bilgi nereden aşkı bilecektir? Gam yama, sesini çıkarma. O karanlığın arkasından ne güneşler doğar,
Akıl geldi aşıklar meclisine. Yola oturdu, yol kesmeye koyuldu. Baktı ki kendini aldıran yok, aldı başını gitti. Madem ki aşık olamıyorsun, git yün eğir. Aşk geldi, tövbeyi cam gibi kırdı. Kırıkları birleştirecek bir şey varsa, o da yine aşktır. Sırrı aşktır asıl olan, aşık maşuk bir hayal. Aşkı aşk etti efendi, Mevleviyen Mevlevi. Seyri seyranıyla hayran, devri devranındayım. Bir cihet pervaneyim ben, Mevleviyen Mevlevi. Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Zülfiyallah, Ya Nebiallah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Hay hay. Hay hay.
zaman rahat tanımlayamıyorsunuz. Çünkü güzelin bir değeri var ve sizin kelimeleriniz esasen o değere yetişemiyor. Ne kadar gayret etseniz de yetişemiyor. Yani ben bundan daha iyi cümleler de belki şu anda kurabilirim ama güzelin ayrı bir hakkı var. O meydan aslında bu yolculuğun kelimelendirilemeyen fakat bilfiil var edilen ortamı. Ve öyle yerlerden öyle gönüller geliyor ki oraya. Hiç yani akletmek mümkün değil. Çok ayrı dünyalar. Çok ayrı ümitler, çok ayrı beklentiler. Orada bir el ele tutuşuyorlar, bir başlıyorlar. Bazen bakıyorsunuz ki hiç yani bazen birinin gözyaşı sizin için ufuk açıcı olabiliyor ya da ne bileyim ya da birinin tebessümü sizde oluşturmak istediğiniz şeyin nasıl diyeyim kapısını açabiliyor, ilhamını verebiliyor. Yani gönüller resmen birbirine kaynayıp gidiyor. Bu çok değerli bir şey. Buranın dışında bir ortamda bunu ben hiç tecrübe etmedim. Ya da zaten semanede olmak aslında her zaman semaya meyletmek. Yani bir biçimde siz bu gayretin içinde olmasanız bile işte etraftan gelen uyaranlar, ilahiler, insanlar, dualar, herkes bir anlamda o yolculuğun içinde. Ve yolculuk devam etti. Çok şükür. Anlayamadığımız bir biçimde bu dertlerin yerini başka şeylere bıraktığını gördük. Sema'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Kendindeki varlıktan geçmek, mutlak yoklukta zevalsiz, devamlı varlık tadını tatmaktır. Sema'nın ne olduğunu biliyor musun? Dostun aşk çırpıntıları önünde başını top gibi yapıp başsız ayaksız dosta doğru koşmaktır. Sema'nın ne olduğunu biliyor musun? Nefsi emmare ile harp etmek, yarı kesilmiş kuş gibi toprak ve kan içinde çırpınıp durmaktır. Sema'nın ne olduğunu biliyor musun? Hazreti Yakup'un derdini ve devasını bilmek, Yusuf'a kavuşma kokusunu Yusuf'un gömleğinden koklamaktır. Sema'nın ne olduğunu biliyor musun? Hazreti Musa'nın asası gibi her an Firavun'un sihirlerini yutmak, yok etmektir. Sema'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır ki, o vakitte ne Allah'a yakın bir melek, ne de bir peygamber aramıza giremez. Hadisi şerifinde buyurulduğu gibi sema bir sırdır. İşte meleğin bile sığmadığı o yere vasıtasız varmaktır. Sema'nın ne olduğunu biliyor musun? Sema, Tebriz'de şems gibi gönül gözlerini açmak, kutsal nurlar görmektir. Biz de Besmele ile başladık işte So we started with the basmala günümüzün konusuna inşallah. to our subject of today, inshallah. Allah'tan bu kainata güzel geldik, güzel gideceğiz. We came from this universe, from Allah into this universe as beautiful, and we're going to leave beautiful. Kur'an'da Allah insanı şöyle methediyor. Ve lekad kerremna beni Adem. Ben insanı en mükerrem yarattım. Allah praises the human beings
in the Quran by saying, I've created you in the most holy way, in the most blessed way. Diğer bir sözünde de diyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي ahseni takvim. Biz insanı en güzel ahlak ve surette yarattık. Bu dünyaya gönderdik. And then in another place it says we have sent the human being into this world in the most beautiful ahlak, most beautiful morality, and in the most beautiful form. Yani gelişimiz güzel. So that means our coming is beautiful. Nur dünyasından, ışık dünyasından geldik. We've come from this world of light, Bu ışığı içimizde yaşıyoruz. and we're living this light inside of us. Bu güzelliği And bulmak we're going için beautiful. And to find this her beauty, şeye Rahman ve Rahim esmasıyla we başlayacağız. have to start everything with the attributes of Rahman and Rahim. İlla dilde konuşmak değil, And it's not necessarily saying it with your mouth, gönülde yaşatmak. but it is to live it in your heart. Her gelen insan bizden üstündür. Every person who comes is higher than us. Düşük olan bizim adi olan nefislerimiz, içimizde kirliliklerdir. What is Bunu so böyle low bileceğiz. and fallen is the filth and the corruption that we have in our own nafs, and we have to be aware of this and live. O zaman insanlarla işte Rahman ve Rahim sıfatını paylaşırsın. That's when you are able to share the attributes of Rahim and Rahman with people. Merhametini gösterirsin, You show your compassion. hizmetini Allah için You do yaparsın. your service for Allah. Mesela biz bugün kaç gündür buradayız. Neresi bura? We've been here for so many days now. What is Yalova'da this place? Gökçedere, A place is called Rasim Gökçedere Mutlu Kültür in Merkezi. Yalova at Rasim Mutlu's Cultural Center. Ne yapılıyor burada? What's being done here? 99 gün sema yapıldı burada. 99 days Sema is being done. Dünyanın her yerinden, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, her taraftan her cins insan geldi buraya. And people have come here from the north, south, east, west, from every type and every form of a person has come here. Buraya bizi getiren ne? What brings us here? Allah'ın bize vermiş olduğu güzel enerjideki aşk. The ashk that is in the beautiful energy that Allah has given to us. O enerji bizi buraya getirdi. That energy has brought us Ne here. oldu? Burada bir birliğin içinde And what happened here in the state of union? bu güzel havalar doğdu. These beautiful airs have risen. İşte geldim gidiyorum Eren Bey. İşte geldim. İşte gidiyorum çeşmesi yahım, aramızda dağlar sıralan sıralan sermayem derdimdir hey dost, servetim ahım, karardıkça baktım karalan sana. Sermayem derdimdir hey dost, servetim ahım, karardıkça baktım karalan sana. Haydi dolaşalım hey dost, yüce dağlarda. Hay hey. Perde kurdum, şema yaktım. Lay 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 ra lay ra ram, ra lay ra lay 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 ra ra lay ram, da ra lay ram, lay ra ra lay ra ra lay ra ra ram, na na lay 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 na, lay lay no. Ho hay hak.
Görünen perdedeki güzellikler Allah'ın yarattığı şekillerin sembolüdür. Hakikat perdesi Allah'ın ezeli hükmünden başka bir şey değildir. Dış görünüşte iç anlamı görme imkanı vardır. Dış görünüş kalp gözüyle seyredenlerin gerçeği görmesine engel olmaz. Gaflet uykusu perdesi dünyayı kaplamış. Fakat her neye iman ile, kalp gözüyle baksan her şey aşikar olur. Marifet bir hayalden başka bir şey olmayan dünyayı gözden geçirmektir. Bu gaflet uykusu, yani dış görünüşe aldanma cahilliği nice kara gözleri mahvetti. Aşk mumuyla yanıp geçen tasvir senin vücudundur. Bu perde, dünya yani, insanın bir süreliğine gelip geçtiğini temsil eder. Hangi cisme sığınsan yok olmaz ki, sen asıl bu muhabbet perdesini kurup oynatan üstadı görmeye çalış. Yani her şeyin arkasındaki yaratıcıyı görmeye çalış. Ey Kemteri, perde gazelini yazan kişinin mahlası. Muhammed soyunun dergahında doğru ol. Çünkü çokluk perdesi ortadan kalkınca birlik görünür. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Ah şu hacivatta benden bir temiz dayak yese. Güzel, güzel dans edip şarkı söyledikleri hatırlatıyor bana. Nay 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 nay. Sana sessiz olmanı söylemiştim. Sessiz ol ki böylece meleklerin sesini duyabilelim. Vay be, ne günlere geldik. Böyle laflar da mı duyacak senden? Bu hikmetli sözleri de nereden buldu? Mutlu Tepesi'ne en son çay içmeye gittiğim zaman. O ne vakitti? Bu çok tehlikeli. Onlar deli. Köpekleri var. Vejetaryenler var. Ve domates yemiyorlar. Ne olmuş? Neler oluyor orada? Sevgi ve aşkı paylaşıyorlar. Aa, daha neler. Mutlu değilim, mutlu değilim. Sen zamanı sanırsan, ayrılığa olmasın. Dört kitabın manası, budur eğer öyleyse. Sen zamanı sanırsan, ayrılığa olmasın. Dört kitabın manası, budur eğer öyleyse. Bir olur peteği, dostluğunda yatarım. Gül oldu ben açarım, ayrılıklar sonlarım. Eşitler dinler varım, aşkına koydum canım. Kaderimdir varım, aşkına koydum canım. Kara gözüm ayır buldu, birden açtı sobayı. Acıbayı ayır buldu, birden açtı sobayı. İzdırabın sonluyor, sana bu alemde geçer. Ömrü fani gibi, günde geçer, demde geçer. Gönderelim yenmez, hem de yüreğimde geçer. Devre suyuyla geçer,
siyah olur halim halimdikçe. Aşk biri büktü belimi, tarafan rüzgar şömi, yoksa getiren serimi. Yine sözü kızar, binlerce baybam terimi, birbirinde istikare, ne bu şunun filmi, ne susar bir kürü, bulgur içimdeki. Öyle sanırdım ayrıyam, öyle sanırdım ayrıyam. Dost gayrıdır ben gayrıyam, benden görüp geçideni bildim ki yol cana imiş. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Samü salatı hacile, samü salatı hacile. Sanma biter zahir dişin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Edep dediğimiz şey ortak konsantrasyonda huzurlu bir şekilde insanlara sakin, kavgasız, gürültüsüz birlikteliği sağlamak kısacası. Ya, insanlardaki ortak edebi zaten sağlarken kendi içindeki edeple onların karşısına çıkmak zorundasın. Sen mesela bu seneki konumuz sessizlik. İnsanlara yüksek sesle konuşmamayı telkin ediyoruz. Çünkü yüksek sesle konuşursak meleklerin sesini duyamayacaklarını söylüyor Oruç Güvenç. O yüzden ilk defa bu kadar kalabalık bir ortamda sessiz bir yemekte sessizlik, fısıldayarak konuşma, insanlara bambaşka kapılar açtığını görüyoruz. Mevlana'nın kendisinin bizzat 3 gün, 7 gün, 16 gün, 40 gün, 40 gece, 24 saat hiç durmadan sema yaptığını okuyoruz kaynaklardan. Ve elimizden geldikçe aynı edepte, adapta, senkronizasyonda, musikide, paylaşımda buluşmaya çalışıyoruz. Bu sene senelerdir yapa burada hiç bilmeyen, sonradan gelen, mesela üçüncüden sonra gelen, dördüncüden sonra gelen semalardan bahsediyorum. İnsanlar zaman içinde burada bir şey edinmişler, birikim edinmişler. Ve böyle o kadar latif birikmiş ki o şey dediği gibi yerleşmiş, sinmiş yani. Ve o insanlar burayı idare ettiler. Ben gelip gidiyordum, görüyordum. Oldu aslında burada baba olmak, ebeveyn olmak. İşte bir yerde uyuyor Bengüsü. Ağlarsa işte birisi kucağına alıp getiriyor Bengüsü ağlıyor diye. Bir yerde uyursa da biri alıp bir yere yatırıyor, üstünü örtüyor. Bu işte hani köylerde, kabilelerde falan duyduğumuz çocuklarıyla bütün olarak ilgilenen bir topluluk fikrine benziyor aslında o bakımdan. Yani herkes ilgileniyordu. Biz de güvendik. Yani benim vicdanımdan daha vicdanlı, benim hoşgörümden daha hoşgörülü, benim zekamdan daha zekalı olmasını istiyorum aslında. Yani öyle pek şunlar olsun bunlar olsun diye bir
sınıflandırma yapamıyorum ama yani o zaten an içinde, günlerde kendini takip ediyor. Bir insan tuvalete girdiği zaman kirli olduğunu görüp ona göre temizliyor ve bu sene tuvalet temizleme listesi oluşturulmadı mesela. Geçen senelerde hep oluşturuluyordu. Veya yemek yapımı veya masaların silimi veya yerlerin süpürülmesi ve yeni gelen insanların aslında şehirde yaşayıp yani üst düzey diye adlandırayım çünkü özel şirketlerde çalışıp işte arabaları olan ve hiçbir zaman kolektif yaşamı pek görmemiş, tanımamış insanların burayla tanışması ve bunu bilmeleri, bunu görmeleri benim çok hoşuma gitti. Bayağı insan burayı tanıdı. Bu kolektif yaşamı gördüler. Benim yaşadığım 10 senelik Türkiye'deki hemen hemen bütün kolektif oluşumlara dahil olduğum için söylüyorum. Hepsinden bence daha oturaklı, daha samimi, daha sağlam benim için. Ben bir de kendim yaptım, daha ne olsun. Kimse bana görev vermedi, ben istedim. Evet. Yani kendimi sevmem için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmalıyım ve bu yolda yıllarca gereken şeyleri yapmaya çalıştım kendim için. Ne yapmam gerekiyor diye düşündüm. Ve döndüm. Geride olan kırıklarımı temizlemeye başladım kendi hayatımda. Ve daha barışsal, daha sevgiye dönülük oldu ondan sonra yolculuklarım. Belki önceden de böyle bir dervişlik hayatı vardı ama belki dervişlik ondan sonra gerçekten başladı diyebilirim hayatımda. Hayatımız boyunca önümüze çıkan insanlardan hep bir şeyler öğreniriz. İyilerden iyiliği, kötülerden kötülüğü. Ve kendimizi böyle geliştirmeye çalışırız. Çalışırız ya da çalışmayız bilmiyorum ama ben kendime böyle bir yol seçtim. Daha iyi bir insan olmayı. Çok yoğun geçiyor. Enerji çok yüksek. Yani beklediğimin üzerinde. Gerçi bu tür etkinlikler genelde beklentinin hep üzerinde geçer. Daha önce de bulunduğum Konya, Şevarus etkinlikleri gibi. Çok yoğun geçiyor. 24 saat. Sürekli hareket halindeyiz. Arada küçük uyumalarla. Ve nöbetleşe olarak bu 24 saatlik müzik etkinliğini sürdürmeye çalışıyoruz diğer arkadaşlarla. Ben çok memnunum. Enerji çok yüksek. Az uyumamıza rağmen yani önceki çok uyuduğum zamanlarla karşılaştığım zaman şu anda kendimi daha enerjik hissediyorum. Çok iyi. Çok güzel. Her nefesi kefer umir evet mamette hayatı. Solunan hava yaşamı uzatır. Verilen soluk vücudu rahatlatır. Dediğimiz konu. Gülistan kitabında yazıyor bunu Sadi Şirazi. Bismillahirrahmanirrahim'den hemen sonra. Solunan hava yaşamı uzatır, verilen soluk vücudu rahatlatır. Öyleyse alınan her solukta iki nimet vardır. Vester her nefesi du nikmet mevcud est. Bu iki nimet için yaratıcıya şükretmek gerekir diyor baba. Ancak şarkıda da diyoruz ya ancak yaratıcıya hakkıyla şükredebilmek ne mümkün.
Ama şey boyutuna ne zaman geçeceğiz işte. Kal ilmi değil, hal ilmidir. Konuşmak, şimdi konuşuyoruz ha, hep konuşuyoruz, siz de dinliyorsunuz. Kal ilmi değil, hal ilmidir. Erzurum Hakkı'nın dediği. Katre-i zalimde lakin dilde derya olmuşuz. Ama öte taraftan diyor ki aşık konuştuğumuzda o konuşan da haktır. Mevlana'nın şiirlerini okuruz, tamam. 1. Mevlana'nın müziklerini, meşklerini dinleriz. 2. Neyidir? Devamıdır. Bir de sema konusu vardır. Bu üçü tamam oldu mu? O zaman işte of. Oruç Hoca gene burada Rasim Mutlu'da söylemişti. Hangi yıl hatırlamıyorum. Sema aydınlanma yolunu hızlandırır. Hani tam bu cümleyi kullanmamıştım ama hani manası buydu. Aydınlanmayı hızlandırır. Heyecanlıyım, babaya döndüm. Babacığım dedim, bu nasıl bir şeydir ya dedim. O kadar sen meditasyon denedin, şunu yaptım, bunu yaptım ama bu hop anladı tabii halimi. Bu diyor soyut değil Fuat, somut. Yani o Rasim Mutlu Kültür Merkezi'nin üst katta sema döndün mü direkt içindesin o uyumlu vibrasyonun diyeyim. Hani Allah'ın hay esmasının güzel hissedildiği vibrasyonun diyeyim. Sema altı yönün ötesindedir. Ne bu alemdedir ne öteki alemdedir diye Hazreti Mevlana'nın pirin bir sözü var. Ya bunu düşündüğümüzde bir dakika ya diyoruz. Yani o zaman nerede yani? Hani gerçekten bir kırılma noktasıyla başlayan bir şey. Yani insanın kalbiyle, gönlüyle olan bir ilişkisi ama bu bir mabet gibi yani. Bu mabeti inşa ediyoruz yani. Sanki sıfırdan tekrardan bütün o kırılmışlıklarıyla başlayıp, bütün o yorgunluğuyla, tükenmişliğiyle bittiği yerden başlayan bir deneyim. Sanki bu bir davetle başlıyor. Yani bizim bir ilahide de var ya, hatta söylüyoruz, daveti var Mevlana'nın, biz de uyup gidelim diye. Sonrasında da sevgi dolu bahçesinden birçok güller derelim diyor. Ama o gülleri dermek için bir ön hazırlık gerekiyor sanırım yani. O olana kadar hep böyle gerçekten o şemsin sopası sırtımdan eksik olmadı. Çok şükür ki öyle oldu yani. Aslında burada açılan bir kapı diyebilirim benim için. Semamın bir dönüşümü, bir yolculuğu yani. Mevlevi sema ile birlikte o formu, o disiplini aldım ben. Ve çok şükrediyorum iyi ki de böyle olduğuna dair. Ama burada bir 40 gün bitirdim ben. 40 günlerden bir tanesinin tamamında buradaydım. 40 gün 40 geceyi bitirmek nasip oldu. Burada bazen 4 saat, bazen 5 saat kesintisiz sema ettiğim anlar oldu. İşte o muhabbetin, o bahsettiğimiz yerin gerçekten açıldığı anlar. Orada böyle bir şeyler gelmeye başladı. Yani o form kırılmaya başladı. Elbette çok değerli oradaki sembolikler. Haktan alır, gönlünden geçer. Tüm yaratılışla, tüm bitki alemiyle, insanlarla, her şeyle paylaşır derviş yani. Ama bir de aynı zamanda o yaratılışın sürdüğü bir yer var yani. İnsanın kalbi, insanın bedeni, sema eden o canın oradaki deviniminde o yaratılış aslında devam ediyor, zuhur ediyor ve bitmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Olan bir şeyden, devam eden bir şeyden bahsediyoruz. İşte o olan şey bir anda değişmeye, gelişmeye, eller özgürleşmeye, nefesin, duyguların, oradaki o şükrün, toprakla gök arasındaki o iletişimin içindeki yerinde eller hareket etmeye, belki de daha dinler öncesi bir zamana, tam da hani Oruç Hoca'nın burada birazcık bahsettiği o şaman kültürden gelen o yerlere doğru ziyaretler yapmaya başladı. O devinimim kendi içimdeki ve bıraktırdı, özgür bırak dedi yani. Kendine sınır koyma. Çünkü ancak o zaman birazcık daha, bir miktar daha anlayabilirsin ve ben de bu sınırları yıkmaya doğru gittim yani. Burada da böyle bir yol açıldı. Renklendik. Bir sürü renk etekler geldi, bandanalar geldi, eşarplar geldi. Çünkü onlar hepsi doğayı çağrıştırıyor, o renkler. Doğada da bir sürü renk var. Çiçekler var, ağaçlar var.
İnsanda bir sürü renk var. Halden hale giriyoruz yani. Elbette o renklerin hepsinin bütünleştiği o yer beyaz, o kefeni temsil eden o tennure yine. Ama o renkler de yaşamın içerisinde var yani. Şükür doluyum ve yolda yeni bir takım farkındalıklarımız oluyor. Farkındalıkların bir adım ötesi de onları hazmetmek, onları sorgulamadan, hatırlamaya çalışmadan hayata geçirmek, öyle yaşamak, öyle yol almak, öyle tekrar ona kavuşmak. Zaten kapısında bekliyoruz. Bu benim için iyi bir hatırlatıcı. Elimi kalbime koyduğumda, elimi göğsüme koyduğumda onun da burada olduğunu hatırlıyorum ve halime, sözüme, dolayısıyla özüme arzu ettiğim, niyet ettiğim tüm güzellikleri taşıması için bana yardım ediyor. Buraya her gelen şifa buluyor bir kere. Çünkü her dergahın kendine has bir şifası var. Dergahlar sanki cennetin birer kapısı gibi. Ve burada hizmet edebilenler, hizmet ehli olmayı birazcık becerebilenler bir şekilde o şifanın peşine yürüyebilenler oluyor. Nasıl oluyor? Sadece birazcık istemek gerekiyor. Her gelen kendine göre bir meşrebe dahil olup o meşrep çizgisinde yürüyebiliyor ki sınıfın kalktığı bir ortamda zaten meşrepler yürümeye başlıyor. Çünkü burada zengin yok, fakir yok. Sadece birlik var. La ilahe illallah. Bu kapı dünyanın dört bir yanında var olabilecek bir kapı. Sadece 4-5 kişinin bir araya gelip, bilemedin 6 kişinin bir araya gelip, isteyip, gerçekten isteyip, hakikatle isteyip başarabilecekleri bir kapı. Maişet muazenesi derdi. Yani dünya dengesi, helal kazanç dengesi. Bunların önce hallolması lazım ki maneviyat bununla ilgili olarak daha sonra geliyor. Onun için sırf maneviyat için dünyayı bırakmamak lazım. Her türlü şeyi, maneviyatı devam ettirebilmek için onun gelirinin de olması lazım. O yüzden Otağı Müzik Merkezi'nin çalışmaları, sonra yapılan konserler ve diğer şeylerde gelecek gelirler bu şeylere destek oluyor. Dergaha uygun bir şekilde tasarımı ve yapımı oluyor. Da bu kadar büyük yeri yaparken diyorlar, ne yapacaksınız bunları böyle? Kim gelecekti buralara bu kadar? Bu kadar yeri doğrultup da nasıl, neler yapabileceksiniz? Diyor, biz bir yapalım da buraya gelenler, değerlendirenler bulunur. Bütün dünyanın her yerinden insanlar gelirler. Biz yapalım, bu hizmeti devam ettirecekler bulunur diye söylüyor. Daha sonra işte bizlere nasip oldu. Bizler burada faaliyete devam etmeye çalışıyoruz. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Yapanlardan, bize verenlerden, bizlere yardım edenlerden Allah razı olsun. Çok şükür yani devam ediyor. İşte Hazreti Mevlana, Hazreti Hacı Bektaş Veli, Hazreti Şems ve diğer velileri biz görmeye başladığımız zaman hem doğuda hem batıda bir aydınlık dönemi ortaya çıkmıştır. Ve onların bu fikirleri bugüne kadar gelmiştir. Bütün bu fikirler de aslında Hz. Muhammed ve ondan önceki İbrahimi dinlerde ortaya konulan gerçeklerin zamana göre yorumlanmasıdır. Yeniden ele alınıp yeniden ışıklandırılması, aydınlatılmasıdır. İşte onun sebebiyle bütün dünya insanının aradığı
bazı yorumlar, bakış açıları ve bazı bilgilerin o günden bugüne taşınmış olması bir büyük kazanç ve lütuftur. Allah'ın bir lütfudur. İşte insanlar şimdi bunların yavaş yavaş farkına varmaya başlıyorlar. Çünkü materyal tekamül etti, olgunlaştı. Fakat maneviyat o olgunluğa ulaşamadı. O olgunluğa ulaşmasına yardımcı olacak olan bilgilerin insanlık tarafından yeni yeni fark edildiğini görüyoruz. Bu fark edilme de Sufizmin evrensel değerlerini ortaya koyuyor. Onun için bu Sufizmin evrensel değerlerinde kucaklaşmak var, karşılıklı sevgi, saygı var, hoşgörü var, paylaşım var, yüksek değerler var, merhamet duyguları var. Bu duygular bugün insanlar çok lazım. Çünkü bugün insanı maddede olgunlaşınca madde içinde boğulmaya ve kendini kaybetmeye başladı. Sufizm ise ruhu birinci plana aldığı için ve ruha varılacak yolların formüllerini uluslararası anlayışta ortaya koyabildiği için o yola ulaşan insanların ışığa ulaşmaları mümkün olacak. İşte ışıklı bir yol için yüzlerce insan da bu anlayışın uygulandığı mekanlara bu şekilde geliyorlar. Hastalara şifa, dertlere deva için. Aziz ülkemizin huzur ve barış içinde sevgiyle, hoşgörüyle, dostlukla, şefkat ve merhametle, yardımlaşmayla ve Allah'ın lütfettiği cemali ve rahmani tecellilere layık olarak ve bunlara ulaşarak hayatını devam ettirmesi için. Ve bütün insanlık alemine bir meşale olarak sunulan hoşgörü, sevgi ve birlikte yaşama duygularının gelişmesi, büyümesi ve yayılması için. Üstadlarımızın da ruhlarının şad olması için, çünkü onların istedikleri şeyler bunlardı. Bunun için ömürlerini vakfettiler ve öğrenci yetiştirdiler. Yetişen öğrenciler de bu feyizlerin dünyaya yayılmasına vesile oldu. Hepsinden Allah'ın razı olması için. Kabulü dua rızanillah. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdines sıratel müstakim. Sıratellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar tek ola, şerler tek ola. Allah Allah. Allah
Hay hay Mevla'ya, Mevla'ya, Mevla. Mevla'ya, Mevla'ya, Mevla. Mevla'ya, Mevla'ya, Mevla. Mevla'ya, Mevla'ya, Mevla. Hay hay